Apollonius, antik dünyanın en gizemli figürlerinden biridir. Milattan önce 1. yüzyılda Fenike kökenli bir filozof ve mistik olarak ortaya çıkmış, sıradışı öğretileri ve doğaüstü mucizeleriyle çevresindekileri büyülemiştir. Denizlerin üzerinde yürüdüğü, görünmez olduğu ve doğa kanunlarını aşan yetenekleriyle anılan Apollonius, birçokları için gerçek bir efsanedir. Onun hayatına dair somut bilgiler azdır. Ancak Apollonius'un bıraktığı izler, insan ruhunun derinliklerine inen öğretiler ve mistik güçler taşıyan bir varlık olduğunu düşündürür. Apollonius'un öğretileri, yalnızca bir filozofun değil, aynı zamanda bilinmeyenin kapılarını aralayan bir rehberin izlerini taşır. Zamanla Apollonius'un hikayesi efsanelerle iç içe geçerken, onun hayatı sıradan bir insanın çok ötesinde bir anlam kazanmıştır. Bu gizemli figürün gerçek yüzü, tarihin tozlu sayfalarında saklı kalmıştır. Apollonius'un gölgesinde ise, tarih boyunca yankılanan başka bir isim yükselir. Bu isim Hazreti İsa'dır. İşte şimdi, bu iki gizemli yaşamın kesiştiği noktaya doğru ilerlemek, unutulmuş sırların peşinden gitmek zamanıdır. Apollonius ile İsa arasında yüzyıllardır süren gizemli bir bağ vardır. Her ikisi de doğaüstü mucizeleriyle anılmış, öğretileriyle insanları derinden etkilemiştir. Ancak Apollonius'un hayatı, İsa'nınkinden çok daha önce başlamış ve bazı tarihçiler, İsa'nın hikayesinin Apollonius'un yaşamından esinlenmiş olabileceğini öne sürmüştür. Tarihsel kayıtlar ve dini metinler, İsa'nın doğum tarihinin miladi takvimde milattan önce 4 ya da 6 yılına çekilmesi gerektiğini gösterir. Bu tarih düzeltmesinin arkasında ise Papa 13. Gregorius'un 16. yüzyılda uygulamaya koyduğu takvim reformu vardır. Papa 13. Gregorius, miladi takvimi daha doğru hale getirmek için Julius Caesar'ın takvimini düzeltti. Ancak bu düzenleme, İsa'nın doğum tarihinin yanlış hesaplanmasına yol açtı. Sonuç olarak İsa'nın doğumu, geleneksel kabul edilen tarihten yaklaşık 6 yıl önce gerçekleşmiş olabilir. Bu fark, Apollonius ile İsa arasında paralellik kurulmasını güçlendiren önemli bir unsurdur. Çünkü Apollonius'un etkisi İsa'dan önceye tarihlenir ve bazı anlatımlarda iki figürün benzer özellikleri dikkat çeker. Bu tarihsel ve kültürel karmaşa, Apollonius ve İsa'yı karşılaştırmayı daha da ilginç hale getirir. İkisi arasında bir bağlantı var mı, yoksa sadece bir tesadüf mü? İşte bu sorular, derinlemesine araştırılması gereken gizemler arasında yer alır. Tatian, milattan sonra 2. yüzyılda yaşamış, erken Hristiyanlık döneminin önemli figürlerinden biridir. Özellikle Diatessaron adlı eseriyle bilinir. Bu eser, 4 İncil'i tek bir anlatı altında birleştirerek erken Hristiyanlık metinlerinin şekillenmesinde etkili olmuştur. Tatian, Apollonius ve İsa arasında bazı farkları ve benzerlikleri fark eden, dönemin inanç sistemlerine eleştirel yaklaşan bir yazardı. Tatian'ın görüşleri, İsa'nın tarihi kimliği ve mesajının farklı şekillerde yorumlanabileceğini gösterir. O, erken Hristiyanlık içindeki farklı grupların öğretilerini birleştirirken, Apollonius'un mistik özelliklerinin İsa efsanesinde yankı bulduğu düşüncelerine de dolaylı referanslar yapmıştır. Bu yaklaşım, Apollonius'la İsa arasındaki sınırların bulanıklaştığı, inanç ve tarih arasında ince bir çizgi bulunduğu anlamına gelir. Isaac Newton ise çok yönlü bir dahiydi. Sadece fizik ve matematik alanında değil, aynı zamanda teoloji ve kutsal tarih üzerine de derin araştırmalar yapmıştı. Newton özellikle kutsal kitabın kronolojisiyle ilgilenmiş, İsa'nın doğum tarihi ve erken Hristiyanlık tarihindeki tutarsızlıkları detaylıca incelemişti. Onun çalışmalarında İsa'nın doğum tarihinin geleneksel tarihten farklı olduğu fikri öne çıkar. Newton, miladi takvimin düzenlenmesinin ardından ortaya çıkan tarihsel uyumsuzlukları gözlemlemiş ve bu konuda ciddi değerlendirmeler yapmıştır. Ona göre, bazı kutsal metinlerdeki tarihlerin yanlış yorumlanması, erken Hristiyanlık tarihinin çarpıtılmasına yol açmıştır. Bu da İsa'nın gerçek zaman çizelgesinin anlaşılmasını zorlaştırmıştır. Tatian ve Newton'un çalışmaları, Apollonius ve İsa'nın hikayelerini anlamada önemli kapılar aralar. Tatian, inanç ve tarih arasındaki karmaşayı gösterirken, Newton bu karmaşayı bilimsel ve kronolojik analizle çözmeye çalışır.
İki düşünürün perspektifleri, Apollonius'un gizemi ve İsa'nın tarihi figürü arasındaki karmaşık ilişkiyi daha iyi kavramamıza yardımcı olur. Aytunç Altındal, Türkiye'nin en önemli araştırmacı yazarlarından biri olarak bilinir. Tarih, mitoloji ve dinler tarihine dair farklı ve cesur yorumlarıyla dikkat çeker. Altındal, Apollonius ve İsa arasındaki ilişkiyi sadece tarihsel bir karşılaştırma olarak görmez. Onun için bu, insanlık tarihinin derinliklerinde saklı bir sırdır. Altındal'a göre, Apollonius ve İsa figürleri arasında çok güçlü bir bağ vardır ve bu bağ sadece benzerliklerden ibaret değildir. Apollonius, dönemin ruhani liderlerinden biri olarak, öğretileriyle insan bilincini dönüştüren bir mistik yol göstericidir. İsa ise zamanla onun öğretilerinden, hatta belki de doğrudan etkilenmiş bir figürdür. Altındal, bu durumun tarih boyunca gizlenmeye çalışıldığını, çünkü bu bağlantının mevcut dini dogmaları sarsabileceğini vurgular. İsa'nın doğum tarihinin, tarihçiler tarafından geleneksel tarihten yaklaşık 6 yıl geriye çekilmesi de bu sır perdesinin aralanması için önemli bir ipucudur. Tarih boyunca kabul gören bu tarih yanlışı, aslında insanlık tarihindeki gizemli bir zaman kaymasına işaret eder. Papa 13. Gregorius'un takvim reformu, görünürde sadece zamanın doğru ölçülmesi amacıyla yapılmış olsa da, bazı araştırmacılar bunun derin ve karmaşık sonuçları olduğunu savunur. Çünkü bu tarih kaydırması, Apollonius ve İsa'nın yaşadığı zaman dilimlerinin örtüşmesini sağlar. Böylece iki figür arasındaki karmaşık ilişkiyi anlamak mümkün hale gelir. Altındal, Apollonius'un sadece bir filozof ya da mucize sahibi bir adam olmadığını, aynı zamanda insanlığın ruhsal gelişimi için gönderilmiş bir kutsal usta olduğunu iddia eder. Onun öğretilerinde, insan bilincinin uyanışı, doğaüstü güçlerin kullanımı ve evrenle bir bütün olma temaları derinlemesine işlenmiştir. Bu bakış açısı, Apollonius'u sıradan tarih kitaplarının ötesine taşır. Onu mitlerle gerçeğin, doğaüstüyle insanın kesiştiği bir figür yapar. İsa'nın hayatına dair bilinenlerin çoğunun, Apollonius'un yaşamıyla örtüşen yönleri ise bu görüşleri destekler niteliktedir. Her iki figürün de mucizeleri, takipçileri üzerindeki etkileri ve öğretilerinin yayılışı, tarihin karanlık sayfalarında bilinmeyen bir bağın ipuçlarını verir. Ancak bu gizem sadece tarihsel bir merak değil, insanlığın kendisini ve varoluşunu sorgulayan bir kapıdır. Apollonius'un gölgesinde saklanan gerçek, belki de insan bilincinin sırlarını çözmek isteyen herkesin keşfetmesi gereken bir hazine gibidir. Ve işte tam da burada, bu mistik figürlerin zamanlar ve kültürler ötesinde bıraktığı izlerde kaybolmak, bizi insanlık tarihinin en derin gizemlerine doğru bir yolculuğa çıkarır. Bu yolculuk, sadece Apollonius ve İsa'yı anlamak değil, aynı zamanda kendimizi, inançlarımızı ve tarihin sakladığı gerçekleri sorgulamaktır. Karanlığın içinde gizlenen bu sırlar, belki de en sonunda aydınlanmaya hazırdır.